Portekiz'de pasif gelire dayalı ikamet için aranan tutar, bu videonun çekildiği tarih itibarıyla aylık yaklaşık 800 avro. Aynı yolun İspanya'daki karşılığında ise aylık yaklaşık 2400 avro bekleniyor. Yani doğru ülkeyi seçmek, aylık gelirinizin 3 katı kadar fark yaratabiliyor. Bu videoda emeklilik vizesinin ne olduğunu, kimlere uygun olduğunu, ülke gelir eşiklerini, başvuru sürecini ve çoğu kişinin atladığı bir detayı anlatıyoruz. Emeklilik vizesi, düzenli ve pasif bir gelire sahip kişilerin bir ülkede çalışmadan uzun süreli oturma hakkı kazanmasını sağlayan bir ikamet iznidir. Adında emekli geçse de, çoğu ülkede resmi emeklilik statüsü şart değildir. Asıl aranan koşul, o ülkede bir işte çalışmadan kendinizi geçindirebilecek düzenli ve pasif bir gelirdir. Bu yüzden, erken emekli olan ya da yatırım geliriyle yaşayan görece genç başvuru sahipleri de bazı programlara kabul edilebilir. Önemli bir ayrım var, bu yol, yatırım yoluyla vatandaşlıktan farklıdır. Size doğrudan pasaport vermez, ülkede yasal olarak yaşama hakkı tanır. Yeterli süre ikametten sonra bazı ülkelerde kalıcı oturuma ve vatandaşlığa giden yol açılabilir. Ancak bu otomatik değildir. Peki, kimler için uygun? Aylık gelirini istikrarlı biçimde belgeleyebilen kişiler için mantıklı bir yol. Tipik profiller şunlar: emekli maaşı ya da özel emeklilik geliri olan emekliler, kira, temettü veya faiz gibi düzenli pasif geliri olan yatırımcılar, uzaktan gelir elde eden ama varış ülkesinde çalışmayacak erken emekliler ve eşini ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri sürece dahil etmek isteyen aileler. Buna karşılık, gittiğiniz ülkede aktif olarak çalışmayı planlıyorsanız emeklilik vizesi genellikle uygun değildir. O durumda çalışma izni ya da dijital göçebe vizesi gibi seçenekleri değerlendirmek gerekir. Şimdi ülkelere bakalım. Rakamlar yaklaşık değerler ve yazının hazırlandığı tarih itibarıyla geçerli. Portekiz'in pasif gelir esaslı D7 ikametinde, ülkenin asgari ücreti düzeyinde, aylık yaklaşık 800 ila 900 avro aranıyor. Eş ve çocuklar için bu tutar artıyor. Öne çıkan avantajı, uzun vadede kalıcı oturuma ve vatandaşlığa giden bir yol sunması. İspanya'nın gelir esaslı non-lukrative ikametinde aylık yaklaşık 2400 avro, her aile üyesi için ek yaklaşık 600 avro bekleniyor. Tayland'ın uzun süreli emeklilik vizesinde yaklaşık 800 bin baht mevduat ya da aylık 65 bin baht gelir isteniyor. Düşük yaşam maliyeti ve gelişmiş özel sağlık hizmeti öne çıkıyor. Malezya'nın M2H programında ise belgelenmiş gelir ve yüksek tutarlı vadeli mevduat aranıyor. Koşullar 2024'te yükseltildi. Bu tablo yalnızca genel bir yön göstergesi. Avrupa seçenekleri genellikle daha yüksek yaşam standardı ve uzun vadede vatandaşlık ihtimali sunuyor, ama gelir eşikleri ve maliyetler de görece yüksek. Burada sık karıştırılan bir nokta var. İspanya'nın gayrimenkule dayalı Golden Vize programı 2025'te sona erdi. Ancak gelir esaslı ikamet yolu emekliler için açık kalmaya devam ediyor. Portekiz'de de Golden Vize'nin gayrimenkul rotası kapatıldı. Buna karşılık pasif gelire dayalı D7 ikameti geçerliliğini koruyor. Güneydoğu Asya seçenekleri ise düşük yaşam maliyetiyle öne çıkıyor. Buna karşılık uzun vadeli oturum ve vatandaşlık yolları çoğu zaman daha sınırlı. Gelir tarafında ülkeler genellikle gelirinizin düzenli, süreklilik arz eden ve pasif olmasını ister. En sık kabul edilen kaynaklar, devlet ya da özel emeklilik maaşı, yurt dışındaki mülklerden kira geliri, hisse temettüleri ve tahvil faizleri, bazı programlarda ise belirli bir tutarın banka hesabında tutulması. Bunun yanında geçerli bir özel sağlık sigortası, temiz adli sicil kaydı ve fonların yasal kaynağını gösteren belgeler isteniyor. Süreç genellikle 5 adımda ilerliyor: uygunluk değerlendirmesi, belge hazırlığı ve gerekiyorsa tercüme ve tasdik, konsolosluğa ya da göç idaresine başvuru, onay ve ülkeye giriş, son olarak yenileme. Toplam süre, ülkeye ve dosyanın eksiksizliğine bağlı olarak birkaç haftadan birkaç aya kadar değişebiliyor. Şimdi başta söylediğim, çoğu kişinin atladığı detaya gelelim. İnsanlar yalnızca gelir eşiğine bakıp karar veriyor. Ama asıl belirleyici olan eşin altındaki incelikler. Birincisi, bazı programlar yılın belirli bir bölümünü ülkede geçirmenizi ister ve bu fiziksel bulunma şartı yenilemeyi etkileyebilir. İkincisi, pasif geliriniz eşin altına düşerse yenileme riske girebilir.
Üçüncüsü, geliriniz farklı bir para biriminde ise, kur değişimleri harcama gücünüzü etkiler. Dördüncüsü, çoğu emeklilik vizesi varış ülkesinde aktif çalışmayı yasaklar veya sınırlar. Ve vergi tarafı, birçok ülke bir takvim yılında belirli bir günden fazla kalanı vergi mükellefi sayar. Türkiye ile hedef ülke arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması olup olmadığını kontrol etmek, ilerideki sürprizleri önler. Golden Visa Partners olarak bağımsız ve ülkeden bağımsız bir yatırım ve göçmenlik danışmanlığıyız. Uygunluk analizinden belge hazırlığına ve başvuru sonrasına kadar süreci tek bir kıdemli iletişim noktası ile yönetiyoruz. 90'dan fazla ülkede programları karşılaştırıyor, tüm maliyetleri baştan paylaşıyoruz. Belirli bir ülkeye ya da geliştiriciye bağlı olmadığımız için önerimiz, satmaya çalıştığımız bir ürüne değil, sizin gelirinize ve hedeflerinize dayanır. Özetle, emeklilik vizesi, pasif geliri düzenli olanlar için esnek bir yol. Ama gelir eşikleri ve program koşulları sık güncelleniyor. Bu yüzden buradaki rakamların tamamı yaklaşık ve bu videonun çekildiği tarih itibariyle geçerli. Karar vermeden önce güncel ayrıntıları teyit ettirin. Ülke karşılaştırmasının tamamı blogumuzda. Hangi ülkeyi merak ettiğinizi yorumlara yazabilirsiniz.